Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed İkbal Filiz. Videomuzun da başlığından anlayacağınız üzere bugün YouTube 4000 saati doğal yolda nasıl tamamlarız bunları anlatacağım. YouTube'a başladığım ilk andan itibaren yaşamış olduğum tüm tecrübeleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalım 1 Ocak 2020'de kuruldu benim. Şöyle bir şey oldu. Hani benim kanalım 1 Ocak 2020'de kuruldu ama ben video yüklemeye Mart 2020'de başladım arkadaşlar. Böyle başladı benim serüvenim. Kanala video yüklediğim zamanlarda videolarım hiç izlenmiyordu sizler gibi. Fakat sık sık videolar yükledim. Bir diğer anlamda kanala abandım. Ben neler yaptım 4000 saate tamamlamak için? Videolarımın başlıklarında ve video açıklama kısımlarında daima aranma terimi kullandım arkadaşlar. Yani video konumla alakalı insanların arama yapmadığı kelimeleri kullanmadım. Kanalım 4000 saati bu şekilde tamamladı. Birazdan sizlere video analizlerimi de göstereceğim. Bu konuyla ilgili bir örnek vermem daha doğru olacaktır. Nedir bu aranma terimi? Diyelim ki sizler ehliyet alacaksınız ve bununla alakalı bir video çektiniz. Bir eğitim videosu çektiniz ama YouTube'da insanlar bunu nasıl arar? Ehliyet nasıl alınır, değil mi? Şimdi sen bu videoyu yüklerken ehliyet aldık mı yazarsın yoksa ehliyet nasıl alınır mı yazarsın? Hangisini yazarsın? Ehliyet nasıl alınır? Bunu mesela kendinle bir empati kurabilirsin şöyle. Sen ehliyet almak istesen ve bu konuyla alakalı bilgi almak istesen nasıl bir arama yapardın? YouTube aramaya ehliyet nasıl alınır yazarsın, değil mi? Ki zaten bütün insanlar da böyle bir arama yapmış görüyorsunuz. Benim burada anlatmak istediğim şu. Kanalınızın 4000 saati tamamlamak için videolarınızda daima aranma terimi yazmanız gerekiyor. Konunuzla alakalı tabi. Şöyle söylüyorsunuz. Hocam benim videom izlenmiyor. Sonra bakıyorum videoya. Videonuzda insanların sizi bulabileceği bir aranma terimi yok. Seni bulamıyor ki seni izlesin, öyle değil mi? Tekerleme gibi oldu biraz. Hani seni bulamıyorlar ki seni izlesin. Bulamıyor adam senin videonu, yoksa niye izlemesin? Verdiğim örnekte bir sürü arama yapılmış. Bakın ehliyet sınavıyla alakalı ehliyet nasıl alınır, ehliyet nasıl alınır 2021 gibi. Son bir ayın listesi bunlar. Bunları bize YouTube gösteriyor. Saklanacak bir şey değil, gizli bir şey değil. Bu YouTube aranma terimleri her yerde karşınıza çıkar. Sen bunları kullanmayıp da farklı bir başlık yazarsan bireysel bir başlık yazmış olursun. Tabi senin hangi konuyla alakalı video çektiğini bilmiyorum. Bu benim gösterdiğim bir örnek ama sen kalkıp da mesela şunu yapabilirsin. Domates soslu makarna videosu çekersin. Buna yazacağım başlık da domates soslu makarna nasıl yapılır olur, öyle değil mi? Farklı örnekler veriyorum bu arada. Bu aranma terimleri tamamen senin yapmış olduğun videoya bağlı. Ne videosu çekiyorsan onunla alakalı aranma terimlerini YouTube aramadan da bulabilirsin. Başka bir yerden daha kelime alabiliyorsun. Onu da sizlere birazdan anlatacağım. Şimdi ben böyle bir video hazırladım arkadaşlar. YouTube kanalınız aramalarda neden çıkmıyor videosu. Videonuzun trafik kısmında YouTube arama birinci sıradaysa siz aramaya dayalı bir video yapmışsınız demektir. Yani insanlar sizi YouTube aramada bulabiliyor demektir. Bu çok önemli. Eğer YouTube arama birinci sıradaysa insanlar sizi YouTube arama kısmından kolay bir şekilde bulabiliyor demektir. Bu da oldukça avantajlıdır arkadaşlar, YouTube aramada bulunmak. 4000 saati kolay ve hızlı şekilde tamamlamak istiyorsanız her videonuzda YouTube aramayı daima birinci sırada tutun arkadaşlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Yani bu YouTube arama nasıl birinci sıraya girer? Şimdi ben kullandığım kelimeleri sizlere göstereyim. Ayrıntılar kısmından, evet. Bir önceki videolarımda da bunu söylüyorum. Arkadaşlar açıklama kısmının giriş kısmına başlığa yazamadığınız kelimeleri yazın. Birebir aynı veya farklı olarak da yazabilirsiniz. Bunu bize YouTube söylüyor. Peki bunu YouTube bize nerede söylüyor? Burada bir soru işareti var. Buna baktınız mı daha önce bilmiyorum. Açıklamanın başında videonuzu genel olarak tanıtabilir ve anahtar kelimeleri yerleştirebilirsiniz diyor YouTube. Bu kısma neden anahtar aranma terimlerini yazmamız gerektiğini göstereyim sizlere. Bu kelimeyi kopyalayalım. Ve arama yapalım. Siyahlaştırılmış kısmı görüyor musunuz arkadaşlar? YouTube kanalım aramalarda çıkmıyor. Siyahlaştırmanın anlamı şu: yapmış olduğun aramayı bu kanal kullanıyor diyor bize YouTube. Anladınız mı? Yani sen YouTube aramaya yazmış olduğun kelimeyi bu kanal kullanıyor. Dolayısıyla izleyici bu kelimeyi arama yapıyor ve sen de bu kelimeyi kullandığından ötürü YouTube seni öne çıkartıyor. Görmüş olduğun gibi.
Böylelikle sen de kolay bir şekilde 4000 saati tamamlayabileceksiniz. Şimdi şöyle bir şey var. 5 TL'ye 2000 saat izlenme satın alma gibi bu tür işlemleri kesinlikle yapmanızı önermiyorum arkadaşlar. Kanalına gelen ani izlemeden ötürü kanalı kapanan birçok arkadaşımız oldu. Şimdi senin kanalına izleme geliyor ama istatistiklerin var ya, normal istatistikler inişi çıkışlıdır ama sana gelen izlemeden ötürü böyle istatistiğin senin bir anda yukarı doğru fırlıyor. Fırladığı zaman da haliyle YouTube'un dikkatini çekiyor bu durum. Sen izleme satın aldığında bunu YouTube görüyor, merak etmeyin. Mesela bir yerden 4000 saat izleme satın aldınız ya, atıyorum örnek veriyorum burayı. Sol sekmeden analitik sekmenize gelin. Kanal analizi kısmından erişim sekmesine basıp aşağı indiğinizde burada trafik kaynağı türleri var arkadaşlar. Burası çok önemli. Bayağı önemli diyebiliriz bu trafik kaynağı türlerine. Çünkü sizin kanalınızın durumunu burası belirliyor. Şimdi sizler bir satın alma işlemi yaptığınızda 4000 saat gibi size gelen trafik bu kısımda gözükecektir. Örneğin WhatsApp'tan mı trafik geliyor? WhatsApp'tan gelen izleme bile arkadaşlar bu kısımda gözüküyorsa, siz bir satın alma yaptığınızda bir internet sitesinden veya kurumsal bir siteden satın aldığınız zaman aldığınız sitenin adı burada gözükecektir. Bu da sizin için iyi olmuyor. Neden çok iyi olmuyor biliyor musunuz? Çünkü inceleme yapan ekip gerçek insanlardan oluşuyor arkadaşlar. Bakın burası oldukça önemli. İncelemeyi yapan kişiler gerçek insan. Bununla alakalı size çok önemli bir ayrıntı göstermek istiyorum YouTube yardım sayfasında. Hatta sizler de bakabilirsiniz oraya. 1000 abone ve 4000 saatlik dilimi tamamladıktan sonra kanalınızı inceleyen ekip bunlara bakıyor. Ama burada bakın oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir ayrıntı var. Bunlar inceleniyor ama bunların haricinde diyor. Bunların haricinde kanalınızdaki başka bölümleri de kontrol edebilir bu inceleme ekibi. Yani burada bize kastettiği kısım %100 trafik kaynağı türleridir. Yani bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü YouTube bize diyor ki sen bu izleyiciyi nasıl elde ettin? Bu YouTube arama şu demek. İnsanlar seni YouTube aramadan arayarak buldu. Yani bu şekilde buldu. YouTube aramanın üzerine geldiğiniz zaman bunu görebilirsiniz. Hatta YouTube'da izleyicilerin içeriğinizi bulmak için kullandığı arama terimleri diyor. Fakat bu harici arama ise mesela sen herhangi bir yerden bir izlenme satın aldığın zaman bu direkt harici aramaya ekleniyor. Dolayısıyla senin harici araman yükseliyor. Bak burada bir yüzde var. Bu yüzdeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani harici arama birinci sıraya geçmemesi lazım. Birinci sırada daima YouTube arama olursa her zaman için daha avantajlı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Mesela sen videonun linkini bir arkadaşına gönderdin diyelim ki o arkadaşın linke tıklarsa senin harici araman yükselmiş olur. Bu yüzden bu harici aramayı çok fazla yükseltmememiz gerekiyor. Peki sende neden bu kadar yüksek diyorsunuz eminim ki. Ben son 28 günde bakıyorum ama buna ömür boyu bakarsam tabii bu rakamlar değişecektir. Bakalım birlikte. Şu anki durum bu şekilde. Bu videomuz umarım sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. Ben sizlere doğal yolla 4000 saati nasıl tamamlarsınız bunu anlattım. Kanalımı kurduğumdan itibaren hangi tecrübeleri yaşadım bunları sizlere tek tek anlattım. Umarım faydalı olur. Ben bunları şimdi size anlatıyorum ama şöyle yapan arkadaşlarımız olmuş. Hatta bununla alakalı videosunu bile hazırlamışlar. YouTube'da 4000 saat yazdığınız zaman zaten karşınıza çıkacaktır ama ben buradan isim vermek istemiyorum. 4-5 tane farklı sekmeler açarak kendi kanalımızda bulunan videoyu izlersek 4000 saati daha hızlı tamamlayacağımızı söylüyor videoda. Halbuki şunu unutuyor. Bizim buradan yaptığımız izlemeyi biz görüyoruz ama bunu YouTube kabul ediyor mu? Etmiyor. Çünkü niye? Senin bağlı olduğun internet neresi? Yani sen kalkıp da buradan bunları izliyorsun ama senin bağlı olduğun internetten geçersiz sayıyor. YouTube senin IP adresine bakar arkadaşlar. İzlemene bakmaz. Hani bunu şöyle anlatayım. Yani senin IP adresinden gelen izlemeye bakar ve buna göre geçerli sayar. YouTube'un kendisi yardım sayfasında bize bunu bildiriyor. Ben bunu kafamdan uydurmuyorum arkadaşlar. İsterseniz sizler de bakabilirsiniz ama bu önemli bir ayrıntı. Bir defa zaten sizin kendi videonuzu izlememeniz gerekiyor. Bunu izlerseniz bu sizin için sağlıklı olmaz. Hani bu 4000 saat kısmı neden dolmuyor deniyor ya. Bir izleyici sizin videonuza girdiği zaman onun anlık hareketleri ve anlık davranışları YouTube'a rapor edilir. Yani bu şekilde geçerli sayılır. Şimdi benim anlık davranışlardan kastım şu: gerçek bir izleyici videoya girdiği zaman ne yapar? İşte bu YouTube'a rapor ediliyor arkadaşlar. Mesela gerçek insan davranışı nedir? 10 saniye geriye sarmak. 1. Videoya girdiği zaman onu HD'ye almak, durdurmak, ilerletmek, geri sarmak, bunlar gerçek insan davranışıdır. YouTube buna göre hareket eder. Kalkıp da sen kendi videonu izlersen tabii ki de o 4000 saat kolay bir şekilde durmaz. Bakın sizlere videonun başında anlattıklarım o kadar önemli ki benim kanalım da bu şekilde büyüdü. Ben ne yaptıysam size de aynısını anlattım.
kendi videonuzu kesinlikle izlemeyin arkadaşlar. Çünkü sizin IP adresinizi YouTube görmektedir. Bunu bilin ve buna göre hareket ederseniz çok sağlıklı bir YouTube kanalınız olacaktır. Bu konuyla alakalı aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından her zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Ben Muhammed İkbal Filiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.